İran'da kar yağmış. Kıymet evi. 500. Artık 40 500. Bunu denemeden gitmek istemiyorum. Yani böyle baktığınızda sadece sıradan bir halıymış ama her halının bir anlamı varmış. Bunlar bu sanırım İran'ın ilk yaptığı insansız Hava uçakları. Evet. Şöyle bu şekil seyahat edebiliyorsunuz. İsterseniz 20 saat sürsün. Hiç rahatsız etmez. Şu anda arkamda gördüğünüz halılar Kürdistan bölgesindeki Senendeş şehrinde işlenmiş, dokunmuş halılar bunlar. Oha! O savunma sistemi. Şu anda Orta Doğu'nun en büyük AVM'sine geldi. Arkadaşlar şu anda gerçek bir komutan geldi. Arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Günaydınlar, ben Fuat Diri. Şu anda İran'dayım ve İran'da kar yağmış. Bakar mısınız? Her yer bembeyaz. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Biraz nazara mı geldi, çom ağzımı mı açtım bilmiyorum ama dün geldiğimde dedim ki tam bir bahar havası var İran'da. Tahran'da bahar havası var. Yani biz yoldayken, hava güneşliyken gerçekten çok güzel bir hava vardı. Bugün de bu sabah da böyle bir güne uyandık. Her yer bembeyaz. İnanılmaz bir şey. İran'da kar yağmış. Tarihin ilk karı olabilir mi bilmiyorum ama soracağım bunu. Şimdi burada sabahları kendiniz kahvaltı alıyorsunuz. Çünkü kahvaltı büyük bir ihtimalle odaya dahil. Şöyle bir tane tabak alalım. Şundan biraz alabilirim. Buranın omleti çok güzel. Ben Tebriz'de omlet yemiştim. Ben çok beğendim menemenini. Hangisini? Şu o menemeni. Bu değil mi? Çok güzel. Ben de salamlı yumurtayı beğendim bayağı. Ama korkudan çok az almıştık. Şu kadarcık aldım. Sizlere omletten bahsetmiştim. Tebriz'de omlet yemiştim. Omlet aldım. Zaten bir tane vardı. Sadece tuzsuz. Evet, arkamda gördüğünüz bu kar bu senenin ilk karı olarak görüyorlar. Çünkü senede bir defa yağıyor. O da bir gün sürüyor veya 2 gün sürüyor. Bu kadar. Yani bu kaç gün sürecek bilmiyorum. Bugün başladı. Bakalım kaç gün sürecek. Biz burada olduğumuz sürece inşallah yağmaz. Nasıl gezeceğiz, nasıl göstereceğim sizlere bilmiyorum. Birazdan halı müzesine gidiyoruz arkadaşlar. Sizlere halı müzesini göstereceğim. Sadece halı müzesi deyip geçmeyin. İran halısıyla meşhur biliyorsunuz ki. Her halının bir anlamı oluyormuş. Her halının deseni farklı yapıyorlar. Farklı bir desen çiziyorlar. Onların da tarihlerini artık neye göre bilmiyorum ama anlamı olduğunu söylediler bana. Oraya gittiğimde sizlere daha detaylı anlatacağım. Yanımda bir rehber olacak. Rehber eşliğinde bugün geziye başlıyoruz. Tahran'a geldiğimde bu kadar detaylı gezmemiştim. Hatta müzeye falan gitmemiştim. Gitmediğim çok yer vardı Tahran'da. Sanırım Tahran'da çok yer göreceğiz. Halı Müzesi diye. Buradan giriş yapalım. Baksanıza bembeyaz her yer. Çok güzel. Bu müzenin girişi 3 dolar yani 250 tümen. Türk lirasıyla da 120 liraya tekabül ediyor. 100-120 liraya tekabül ediyor. Bilginiz olsun. Gördüğünüz harita İran haritasıdır diyor ve bu haritadaki ismi yazılan şehirler İran'da dokumacılık halı konusunda önde gelen şehirlerdir. Kaşan, İsfahan ve Tebriz şehri İran'da halı dokumacılığı üzerinde en önde gelen şehirlerdendir. Çizgiler içerisindeki bunlar iki tane şehir, Bahtiyar ve Kaşgai. Oralarda derviş, biz derviş diyoruz anladığım kadarıyla, eşair diye söyleniyor. Oradaki insanlar da dervişlerdir diyor ve İran sabit bir evleri yoktur. İran'ın bütün şehirlerini geziyorlar diyor. قالیای استان آذربایجان رو در اینجا مشاهده می‌کنم. Buradaki halılar Azerbaycan bölgesine ait el dokuma halılarıdır. استان آذربایجان قالیاش به سه دسته شهری، روستایی و عشایری تقسیم میشه. Azerbaycan bölgesindeki el dokumacı halı işçiliği 3'e ayrılıyor diyor. Şehirde yapılanlar, köylerde yapılanlar ve o bir önceki haritada bahsettiğimiz o sabit bir yeri olmayan, yörük, derviş gibi bahsettiğimiz insanların dokuduğu halılar. Bu halının işçiliği 120 yıl önce olmuş. با 120 اسم yıllık. قالیه چهار فصل معروفه. Halının ismi 4 mevsim.
ile 4 تا نماد باستانی ایران رو در 4 فصل مختلف نشون میده. İran'da önemli olan 4 tane yapıyı halının 4 köşesine işlemişler. توی این قسمت مسجد کبود تبریز هستش در فصل زمستان. Tebriz'de Kebut Camisi olarak anılan bir yer var. Kış mevsiminde orayı nakşetmişler. آپادانا در شهر شیراز در فصل بهار. Apadana binası Şiraz'da bulunmaktadır ve yaz mevsiminde nakşedip işlemişler halının üzerine. و اینجا هم تاق کسرا هستش که الان جزء عراق متاسفانه در فصل پاییز. Şu anda bu gördüğünüz resim Kesra Sasani döneminde inşa edilmiş Kesra binası. Ama şu anda İran toprakları, İran sınırları içerisinde değil, Irak'ta bulunmakta. Yani arkadaşlar bir halıdan 15-10 dakika bir şeyler dinledik. Yani halı deyip geçmemek gerekiyor. Yani böyle baktığınızda sadece sıradan bir halıymış ama her halının bir anlamı varmış. Burada İranlıların işte şairleri. Yani bakar mısınız arkadaşlar? Bir halıdan her şeyi işlemişler halıya, her şeyi dokumuşlar. İran'ın şehirlerinde en önemli tarihi eserleri olsun, en önemli şairler olsun ve burçlar, yani bizim Türkiye'de burçlar olarak geçiyor. Onlar da farklı olarak algılanıyor. Şu anda gördüğünüz bu halı tam 400 yıllık bir halı. İpekle işlenmiş. Şöyle ilginç bir şey de var arkadaşlar. Şu gördüğünüz sarılıklar ve gri renkliler altın ve gümüşle kaplanmış bir halı. Bu o zamanda 400 yıl önceki zamanda padişahlara, krallara gönderilen, yapılan özel bir tasarımmış bu halı. Tamamen altınla kaplanmış ve gümüşle kaplanmış. Sarı renkte gördüğünüz saf altın. Gümüş renginde gördüğünüz ise saf gümüşle kaplanmış. Gördüğünüz aile İran'daki bir Kürdistan bölgesine ait bir ailenin fotoğrafı. Kadınlar ve çocuklar gördüğünüz gibi el işçiliği, dokumacılıkla uğraşıyorlar ve ailede sohbet halinde. Bu gördüğünüz halı bütün medeniyeti simgeleyen bir halıymış. Yani medeniyeti simgeliyormuş. Her medeniyetin fotoğrafları var. Osmanlı, Türkiye, Amerika, Çinli vesaire vesaire. Arkadaşlar şu an bu duyduğunuz Kur'an, yani bugün cuma değil, duyduğunuzda şöyle düşünebilirsiniz sanki, yani ben az önce sordum, dedim bugün cuma değil, niye böyle, bir şey mi var, bir olay mı var, özel bir şey mi var diye sordum. Yok dedi, her gün böyle, her vakitte. İran'da 3 vakit namaz kılıyorlar, yani 3 vakitte namaz kılıyor, sabah, günün ortasında ve akşam, bilginiz olsun. Şiilerin ve Sünnilerin namaz kılışları bizden farklı. El tutuşları vesaire. Onlarınki düz tutuyor ellerini, hazır ol da bekliyorlar namazda. Bizler ellerimizi göbeğin üstüne veya kadınlar da göğsün üstüne koyarlar bizde. Burada farklı, bilginiz olsun. Her namaz öncesi böyle Kur'an okunuyor. Ve bütün şehirde yankılanıyor bu. Yüzüm gersin diye kar topu uyguluyorum. Rusların neden bu kadar çok güzel olduğunu anlayabiliyorum. 5 dakikadır böyle sürüyorum, yüzümü gerdi, böyle germe şeyini hissedebiliyorum. Yüzümün gerildiğini hissedebiliyorum. Arkadaşlar bu otobüsle 1 saatlik bir yol gideceğiz. Havacılık Müzesi'ne gideceğiz. Sizlere koltukları göstermek istiyorum yeniden. Türkiye'de olmamasına gerçekten çok üzülüyorum. İran gibi bir yerde böyle otobüsle 15 saat 20 saat seyahat edebiliyorsunuz. Koltuklar arasında çok bir fark var. Burada uzanıp ayaklarınızı uzatabiliyorsunuz. Ek ayaklıklar var. Koltuğu yatırabiliyorsunuz. Keşke böyle otobüsler de Türkiye'de olsa ama maalesef Türkiye'de böyle rahat otobüs yok. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şunu böyle basınca yatıyorsunuz. Şu an tam yattım. Hatta şunu açtığınızda şöyle açıyorsunuz. Bakın açılıyor. Çekmeniz gerekiyor da. Diğer ayağımla itiyorum. Çektim. Şöyle
Öndeki kişi de yatırsa gene beni rahatsız etmeyecek. Çünkü buraya kadar gelir o. Ben de böyle şöyle uzanayım. Şöyle bu şekilde seyahat edebiliyorsunuz. İsterseniz 20 saat sürsün. Hiç rahatsız etmez. Ve sadece biz 1 saat yol gideceğiz. Hadi bakalım. Keşke Türkiye'de olsa. Mesafeye bakın. 3. Şu anda 1 saatlik seyahat edeceğimiz otobüsün modeli çok düşük bir model Türkiye'ye göre. 1990 model bir otobüs diyelim. Göğsüne bakarsak şöyle. Bakın 01 otobüs değil yani, bu bize göre 1990 model ama çok konforlu. Bu VIP araç olarak geçiyor. İran'da seyahat etmek istediğinizde, bir şehre gitmek istediğinizde VIP otobüslerle seyahat etseniz daha güzel olacaktır sizin için. Normal otobüsler 100 liraysa 100 lira farkla VIP otobüsle seyahat edebiliyorsunuz. Daha rahat oluyor. Özellikle 15-20 saatlik bir yol gidecekseniz mutlaka VIP araç seçin. Amin hepimiz. İran Hava Savunma Müzesi. Bu etkileyici müze, savunma teknolojileri ve askeri sistemler hakkında geniş bir koleksiyona sahip. İçeride farklı tipte füzeler, insansız hava araçları, balistik füzeler ve tabii ki bir F-16 savaş uçağını daha yakından görebilirsiniz. Her bir parça savunma stratejileri ve hava gücü üzerine büyük bir bilgi sunuyor. Bu müzede dikkat çeken bir diğer önemli unsur ise gelişmiş savunma sistemleri. İran'ın bu alandaki yerli üretim ve teknolojik yetkinlikleri hakkında oldukça fazla bilgi edinmek mümkün. Hava savunma sistemlerinin detaylarına girerken savunma teknolojilerinin nasıl evrildiğini ve dünya çapındaki etkilerini gözler önüne seriyor. Bu gezinin sonunda bu sistemlerin askeri stratejilerdeki rolünü çok daha iyi anlamış olacaksınız. Arkadaşlar şu anda çok ilginç bir müzeye geldik. İran biliyorsunuz ki F-16'lar, insansız hava araçları vesaire, tanklarla çok meşhur bir ülke. Bu konuda çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Şimdi bu arkadaşım bana yardımcı olacak. Evet. Senin adın ne? Benim adım Emir. Emir. İran'dan. Burası Havacılığın Müzesi. Havacılık Müzesi Evet, burası. evet. İran'ın hani genel aldıklarını burada tespit etmişler Evet. ve şimdi göreceğiz. Haydi Buyurun. bakalım. Çok memnun oldum. Ben de. Bu videoda bu kısımda Emir bize rehberlik edecek, bize gösterecek. Tabii. Teşekkür ederim. Buyurun. Hadi gidelim. Buraya gelmeden önce ayarlama yapmak gerekiyormuş. Evet, hani evet. gelen arkadaşlar Evet, olur. evet. Nereye başvurmaları gerekiyor? Şöyle söyleyeyim, polis mekanlarına, yani hani bir yerden hani büyük bir şey varsa onlara Evet, söylemeniz İranlı gerekiyor. bir arkadaşına ulaşıp, İranlı Evet, arkadaşlar da Evet. bilirler bunu. Hı hı. Onlar buraya ulaşıyorlar. Evet, Bir evet. randevu gibi bir şeyler Tabii. değil mi? Ayarlama yapıyorlar. Buranın ücreti var mı peki? Yok, Yok, ücretsiz. tamamen Evet. haber veriyorlar. Hı hı. Ondan sonra Evet. geliyorlar. Tamam, güzel. Bu gerçekten buna füze düşmüş, patlamış. Bunu olduğu gibi buraya mı getirmişler? Evet, evet, evet. Bu kısım arkadaşlar biraz da canlandırma müzesi gibi algılayabiliriz. Hani o zaman da Irak ile İran savaşında maalesef savaşlar oluyor. Keşke hiç savaşlar olmasa diyoruz ama bunlar hayatta ve dünyada oluyor. Bu bir evin çatısından böyle yarısı Evet. girmiş. Böyle devasa büyüklükte. Evet. Gerçekten. Ama gerçek değil. Gerçek değil. Yok. Böyle büyük Bu maket. müymüş? Maket oldu, Evet. tamam da böyle büyük müymüş Evet, füze? çok büyük. Arkadaşlar baksanıza büyüklüğünü Evet. göstermek istiyorum size. Şöyle. Bakın arkadaşlar ne kadar büyük olduğunu görebiliyor musunuz? Burası bir okul. Arkanda, Okul mu? evet evet, arkanda şey Okulun- var. Okulun içine düşmüş. Evet. Şu anda füze bölümüne geldik. Bunlar peki maket değil. Yok, bunlar hepsi gerçek. Bunlar hepsi Yani gerçek. şurada yazıyor. Nasıl şunlar, bunun şeyi. Mesela bu balistik bir füze. Evet. Balistik füze. Evet. Bu mu? Evet. acaba یه şey توضیح بدید در مورد این بالستیک یک سلاح پرتابه‌ایه. منجنیق هم یک سلاح پرتابه‌ای است. از من تصمیم. حالا موشک‌ها یک سوم مصلوب موتور یا پیشتان میرن موتور خاموش میشه. بعد از خاموشی موتور biraz aynı توضیح بدم
Diyor ki biz bunları mesela atıyoruz. Yarı yolda motoru kapanıyor. Burada kapanıyor. Burada kapanıyor. ادامه‌اش هم نگاه کنید. بعد به صورت پرتابه میره میره تا شتابش به پایان برسه به نقطه اوج دیگه شتابی نداره جاذبه زمین Parçalanıyor. Yok. Dağılıyor mu? Kendisini atıyor. Bir Tamam. yere kadar atıyor kendisini. Ondan sonra burada her şey bitiyor. Yani sadece şey hem benzine ne demek? Tamam. Yakıt bitiyor. Yakın اینجا موتور bitiyor. خاموش شده اینجا به Burada صورت motor kapanıyor. Buradan buraya kadar Ha, kendini fırlatıyor. Evet, kendini fırlatıyor. Tamam. Bundan sonra da direkt gidiyor. Direkt oraya hedefe doğru gidiyor. Hedefe doğru. Belirli hedefe yakıtsız bir şekilde oraya Evet. hedef alıyor. به این نوع پرواز میگن پرواز بالستیک Bu uçuşa Balistik. balistik uçaş diyor. Füze yani. Evet. Türkçesi çok güzel bu arada arkadaşlar. Evet. Kendisi İranlı değil mi? Evet evet. İranlı, has İranlı. Türkçesi gerçekten çok güzel. Evet, şimdiden teşekkür etmek istiyorum unutmayayım diye. Bir de arkadaşlar ben füzeleri şeye benzettim. Uçlarından dolayı kaleme benzettim. Hani uçları kaleme benziyor. Bunlar çok korkunç, büyük, devasa füzeler. Yani gerçekten büyüklüğüne bakar mısınız? Bir kule kadar büyüklüğü var. Bunu tekrar söyleyeceğim. Keşke hiç savaşlar olmasa, keşke bunlar da gerek olmasaydı. Bunlara hiç benlik bir şey değil burası ama göstermek istedim sizlere. İran bu konuda tanınmış. Yani bu konuda çok meşhurlar. İnsansız hava uçaklarına gidiyoruz. Evet, insansız hava uçakların olduğu bölüme geldik. Şöyle bir mantıkla başlıyoruz galiba Emir. Birinciden başlayınca bunlar İran'da ilk yapılan Evet. olarak geçiyor. Herhalde Bunlar- öyle mantıkla Evet, başlıyor. evet, Füzeler gibi. Evet. Bunlar bu sanırım İran'ın ilk yaptığı insansız. Hava uçakları. Hani bu ilk Sonra- yapılan. Evet. Sonra böyle ikinci. Bu da ikinci Değişiyor. insansız hava uçağı. Sonra böyle üçüncüye gittikçe daha da Evet, evet. böyle üstüne katıp geliştirmişler. Evet tabii. Ben bunu görsem uzay aracı derim. Amerikalı bir adamsız. Mühendis. Yok. Yok Amerika. Bunu Amerika yapmış. Amerika'ya üretmiş bunu. Evet. Bu İran'a casus yani Casus, Evet. ajan, Evet. casus olarak girdi, siz yakaladınız. Evet, biz İran yakaladık bunu. ama patlamamış, bir hasar görmemiş. Yok, hiç hasar ve MQS mühendisliği yaptık. Şu an gördüğünüz bir insansız hava aracı. Fakat bu sıradan bir model değil. Bu insansız hava aracı Amerika'ya ait bir casus uçağıymış. İran Amerika'ya ait bu casus uçağını düşürüp ele geçirmiş. O uçak stratejik bilgiler taşıyan ve oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahipmiş. İranlı mühendisler bu casus insansız hava aracını incelediler. Her detayını çözüp analiz ettiler. Sonuç olarak o casus uçaktan ilham alarak tamamen yerli bir model üretmeyi başardılar. Bu başarı sadece mühendislik açısından değil, aynı zamanda teknolojik bağımsızlık açısından da önemli bir adım oldu. O günden sonra İran, insansız hava araçları konusunda dünya sahnesinde çok daha güçlü bir oyuncu haline geldi. Şeye benzetmişler. Balina. Evet. Sanki evet, balinaya benziyor. Bu da daha böyle bir ya gittikçe arkadaşlar daha da böyle üstüne katarak daha da bir geliştirmişler ve bu sembol de bayrakta olduğu sembol. Bu da la ilahe illallah mı yoksa Allah mı? Allah yazıyor. Allah yazıyor bu sembol anlamı değil mi? Allah yazıyor. Görüyorsunuz ki o yeşil yerde ve kırmızı yerde şeyler var. Allahu Ekber evet. 20 kaçtı? 22. İran kazandı. Şah İran'dan gitti. Biz 22 Behmen'de kazandığımız için 22 tane, 11 tane aşağıda, 11 tane yukarıda Allahu Ekber. Toplamda 22. Bu o 1979 yılına Evet. bağlan şey Evet, bir şey evet. değil mi? Şu da bir tane uçak, savaş uçağı. Görüyorsunuz ki bunların hepsinin uçağın içinde. Bunlar uçağın içinde olan Evet. teçhizatlar. Evet. Bombalar Vay var. be çok fazlaymış. Çok fazlaymış. Bunlar ayrı. Bunu da gönderiyor. Bunu da gönderiyor böyle. Bunlar mermileri. Evet, küçük yani Evet. şu küçük yerden Evet, çıkan evet. herhalde. Bunlar da bombaları. Bunlar bombaları. Bunlar da içinde olan Evet. acil durumlar için insansız Evet. ya da şey mi oluyor bu? Yok bu insansız uçak. İnsansız Bunu uçak. mesela bir yere gidiyor, atıyor, kendi işini yapıyor, geri dönüyor. Oha. O savunma sistemi. Ve en büyük savunma, şurada bakabilirsiniz. Yok be şaka yapma. Allah. Bu nasıl bir şey?
İlk defa böyle şeyler görüyorum arkadaşlar. Benim şaşırmamı falan, tepkilerimi maruz görün lütfen. Bu da uçak. Hatta içeri İçeri girebilirim. İlk defa bir de gerçek helikopteri. Maket falan değil. Yok yok, gerçek. Ben şuradan film çekerim. Çok enteresan. Bu buradan mı şey yapıyor? O gaz ve freni. Ha böyle mi ayakla? Evet, evet. kontrol ediyor? Sonra da ortada bir tane şey var. Vay be. Şöyle. Arkadaşlar içini göstereyim sizlere. Bu gerçek bir helikopterin içi göstergesi. Bunları değiştirmişler. Ha bunları değiştirmişler. Evet. Ha müze için şey yapmışlar. Gerçek helikopter ama müze için değiştirmişler. Biraz düzeltmişler içeri. Helikopterin arkası. Bayağı darmış ya. 4 kişilik. Gerçekten çok dar. Şunu. 4 kişilik mi? Evet. Burası mı? Yok, 2 kişi arka. Ha, 2 kişi. arka 2 ön. Evet. Bakın ne kadar dar. Hatta böyle burası da şey için, içecek vesaire için herhalde, bilmiyorum ama çok darmış ya. Evet. Gerçekten. Yani bunun bombaları var. Ama sadece adam taşıyabiliyor. Bu insan taşır. insan Bu sadece taşıması. savaş. Bu tamamen savaş helikopteri. 1 kişilik helikopter ve savaş. İsterseniz bunu ben de veririm. Vallahi buna da binmek istiyorum. Çok farklı bir deneyim arkadaşlar. O yüzden bunu denemeden gitmek istemiyorum. Siz de buraya geldiğinizde, uğradığınızda mutlaka bineceksiniz yani. Şöyle. Bunlar ne? Kafam karıştı benim. Hangisine basıyor adam? Şurada bir kolu Baksana. olacaktı. Şu kolu almışlar. Şöyle. Evet. Şöyle indiriyor, kaldırıyor. Hı hı. Herhalde bunlar da böyle düğmeler. Bakın arkadaşlar. Bak bunlar ne kadar karışık olduğuna bakar mısınız? Türkiye'de bir yangın olmuş değil mi? Evet, yangın olmuş. Evet. İran bir uçak gönderdi. Evet. Hani uçak yukarıdan su atıyordu. Bu uçaktır. Biz arkadaşlar Türkiye'de bir yangın olayı yaşadık ya, galiba 2 Evet. sene oldu Önce, herhalde. 2 sene önce olmuştu. Zaten çoğu ülkeden yardım gelmişti bizlere. İran özellikle böyle bir uçak göndermiş Türkiye ve Türkiye'deki çoğu yangını söndürdü. Bu İran'da sadece bir tane bundan var. Bir tane var Evet. bundan. Onu da Türkiye'ye gönderdi. Evet. Bunun için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Gerçekten. Arkadaşlar bu gördüğünüz F-16 olarak mı geçiyor acaba? F-16 tamamen eğitim uçakları olarak geçiyor. Bu böyle sahada eğitim gören askerler bunu kullanıyormuş. Evet arkadaşlar, şu anda savunma sistemlerindeyiz. Savunma sistemlerindeyiz. Ondan sonra bunları istediği her yere koyuyorlar. Ormanda, ne bileyim, denizin kenarında, istediği her yere koyuyorlar ve bunların altında hiçbir şey geçmez. İran'ın en önemli sistemlerinden biri de hava savunma sistemleri. İran, savunma gücünü sadece askeri güçle değil, teknolojiyle de pekiştiriyor. Yıllarca süren araştırmalar ve geliştirmeler sonucu yerli üretim savunma sistemleriyle kendini savunma alanında küresel bir oyuncu haline getirdi. İran, hava savunmasından füze teknolojilerine, insansız hava araçlarından deniz savunmasına kadar geniş bir yelpazede stratejik üstünlük sağladı. Kendi topraklarında ürettiği savunma sistemleri düşmanlarını caydıracak kadar güçlü ve etkili. Bunlar direkt imha ediyor. Evet. Yok bunlar değil. Ya Bunlar sadece- şunları gönderiyor. Şunları hemen gönderiyor oraya. Bunlar bağlantılı. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz füzeler burayla bağlantılı. Eğer herhangi bir hareketlilik algılarsa direkt füzeyi gönderiyor. Mesela bu 500 kilometre. 500 kilometrelik Evet. alanı tarıyor. Şu 300 kilometre, yani bunlar farklı. Ha, Bir yazıyor. tanesi var, evet. Bir tanesi var. Ha, 500 kilometrelerde 300. 300, Ondan sonra 300 ve 500. 300, 500. 2 500, 2 300. Evet. O dediğim 500 kilometrelik alanı tarıyor bu radar. Hem 300 kilometrelik alanı da tarayabiliyor. Hatta orada herhalde bu şu an çalışıyor mu? Şu anda uçaklar geçiyor arkadaşlar. Şu an orada bir tane normal uçak, insan taşıyan yolcu uçağı geçiyor. Bu hava sistemleri arkadaşlar. Radara, yani 500 kilometre dedik ya, 300 kilometre dedik. O 500 kilometrenin içine bir düşman girdi mi, oradan onay veriyor komutan. Onay verince de şu arkamda gördüğünüz füzelerden bir tane veya 2 tane, artık kaç tane gerekiyorsa fırlatıyorlar. Yani düşman girerse hapı yutuyor direkt.
onay gelirse o. Ha dediğim gibi keşke böyle bir şeye gerek kalmasa keşke ama herkes yani ülkesini korumak zorunda. Her ülkede olduğu gibi burada da böyle sistemler devasa. Gerçekten ben güzel bir deneyim yaşadım burada. Benim şu anda yaşadığım duyguyu aktarmak istiyorum sizlere. Hem böyle bir içimde ne bileyim böyle bir korku diyelim, hüzün diyelim ve şaşırma yani gerçekten çok şaşırıyorum hani böyle devasa savaş teçhizatları ve savunma vesaire yakından görmek farklı bir deneyim. Yani dilim dönmüyor benim. Nasıl anlatsam bilemedim ama keşke böyle şeylere hiç gerek kalmasa. Keşke böyle bir şey hiç olmasaydı. Buna hiç gerek kalmasaydı ama maalesef eski dönemden ta bu döneme kadar savaşlar devam ediyor. Savaşlar oluyor. İster istemez insanlar kendi ülkelerini korumak için böyle icatları yapmaları normal yani yapmaları gerekiyor. Arkadaşlar şu anda gerçek bir komutan geldi. Bu müzenin Müzenin görevlisi. Ama gördüğünüz arkadaşlar gerçek bir asker, gerçek bir komutan. evet. Sadece buranın komutanı. Evet, buranın komutanı. Buraya görevli. Evet, burası görevlisi ve en büyük komutanın şey. Evet arkadaşlar şu anda Orta Doğu'nun en büyük AVM'sine geldi. 5 tane şurada Asya'da 5 tane büyük AVM var. Bu onlardan bir tanesi. Orta Doğu mu Asya mı? Evet. Orta Doğu değil mi? Orta Doğu en büyük şeyi AVM'si. AVM'siymiş. Dünyanın bir de 3. en büyük Evet. AVM'siymiş diye bir söylenti vardı. Arkadaşlar buranın metrekaresi 1 milyon metrekareye sahip ve 800'den fazla iş Mağaza. yeri varmış burada. Mağaza var. Ne kadar sürüyor? Saatlerce sürüyor değil mi Tabii, burayı çok gezmek? büyük. Sanırım ben bir defa gelmiştim buraya 5 saat sürmüştü. Sadece 5 saat. dolaşması. Burada geziyordum burayı sadece. Evet. AVM'nin içinde böyle bir bölüme geldik. Bu bölümde normal bir kafeymiş burası. Bu kafenin adı ise Şerbethane diye geçiyor. Ben normalde böyle geçince şey zannettim. Burası herhalde bir müze vesaire zannettim de böyle öyle değilmiş. Bir kafeymiş burası. Çok ilginç. Bir dekorasyonu var. Benim ilk içeriye girdiğimde dikkatimi çeken yerler oldu. Duvardaki işlemeler, dekorasyon ve kabartmalar da çok güzelmiş. Çok ilginç bir kafe. Arkadaşlar. Selam. Selam. Böyle şey nasıl teker teker açıklıyor ya? Bir kahvede yarım saat. Şu anda AVM'nin içinde bir kütüphaneye geldik arkadaşlar. Burası bir kütüphaneymiş. Devasa büyüklüğünde bir kütüphane. Yani sadece burası tek başına bir AVM olabilirmiş. Bakın yerde halı var. Zaten çoğu yerde halı oluyor. Bazen halı oluyor, bazen olmuyor. Halı olmasa bile yerde böyle güzel işlemeli mermerler kullanılmış. Arkadaşlar AVM gez gez bitmiyor. Bu da AVM'nin bir başka bölümü. Bir kat yukarı çıktık sadece. Bildiğiniz sanki böyle sokakta yürüyormuşsunuz bir hissiyat var. Sağda solda kafe, restoran.
Eve benzetmişler, böyle sokak yapmışlar sağ sol. Yukarıda gökyüzü mavisi böyle. Hani AVM'nin ne kadar büyük olduğunu buradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir şey yapmışlar, bir alan açmışlar buraya, bir meydan. Ortasında da böyle bir süs havuzu koymuşlar. Buraya da eski bir maket mi gerçek mi bilmiyorum ama bir araba koymuşlar. Bakın. Bu taraflarda çocukların oynama alanları varmış. Böyle çocukla falan geliyorsanız herhalde yapılıyormuş bu. Evet, bu daha yapım aşamasında. Arkadaşlar baksanıza ya, çok güzel dekore etmişler, çok güzel tasarlamışlar. Her yere kafe yapmışlar. Sokak lambaları falan da bile var. Bakın burası galiba kapalı bir yer. Sadece böyle ev görünümü vermişler. Ve çok güzel. Burada da böyle bir ev var. Villa. Şurada da. Arkadaşlar belki bu AVM'deki fiyatları çok merak ediyor Merhaba olabilirsiniz. abi. Merhaba. İyi gelmişsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi misin abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin? Yo, Sizin sağlık fiyatlar abi. ne kadardan başlıyor? Farça yazıyor ama ters mi tutuyorum? 1 milyon 350'ye başlıyor. 1 milyon 350. Evet. Evet. Yani 1 130 milyon- tümenden başlıyor arkadaşlar. O 130 tümen de 50 liradan başlıyor anlamına Evet abi. geliyor. 50 liradan başlıyor fiyatları. Bu içecek fiyatı mı, yemek fiyatı mı? Yemek. Yemek İçecek. fiyatı 50 liradan başlıyor. Hoşça kal abi. Tamam. Utandı herhalde konuşmaya. Kamerayı çevirince konuşamadı. Yani yemek 50 liradan başlıyor. En pahalı yemek de hadi 300 lira olsun arkadaşlar. Bence en pahalı yemek 300 liradan yukarısı var mı yok mu bilmiyorum ama çok fazla yoktur. Bakın hemen arkamda Bursa Kebap Evi var. Turkish restoran yazıyor. Fiyatı merak ettim. Menü olsaydı şey yapardım. Do you have menu? Okay. Menüyü göstereyim sizlere. Fiyatına bir bakayım. Not. توضیح بدین چون من واقعا Merhaba. ترکیه Hoş bulduk. Bu en ucuz yemek ne kadardan başlıyor? ترکیه En ucuz yemek. Evet. خیلی خوشم Yani en düşük. En düşük bir bakayım. Başlangıç ne kadar? Başlangıç lahmacun olabilir. Ne kadar? 240 bin. 240 bin tümen. Evet. Tamam. Tamamdır, okey. Çok teşekkür ederim. Rica Eyvallah. ederim. 240 bin Sağ tümen. olun. Kolay gelsin. 240 bin tümen yani 100 liraya tekabül ediyor. Beni davet etti içeriye göster dedi. Şöyle. Ha bu kafe tatlı değil mi? Burası kafe, yani kafe, içecek, tatlı, yemek de var. Yemek de var. Yemek de var sizde. Nargile var. Nargile. Nargile ne kadar? 550. Kıymet evet. 500. Ha, kırdı. 500. Kırdım. Serçay mı? Serçe hemen. Eyvallah. Pensado penci tümen. Penci tümen. Pensado penci tümen yani Ama arkadaşlar halta uyan. 250 lira şey nargile. Rozun begire av havlu. Oo. Gel koşuyor. Bu ortoyu da ya. Are. Bu AVM'nin ortasında böyle Koloma değil istekene avan avana. Be koloma darakasın tin yani listekene. aynen yani o böyle oynuyormuş. Süs havuzuymuş. İro hav boya. Hı hı. Samayla naksına. Ha bugün rüzgarlı olduğu için hava o yüzden çok yükselmiyor. Normalde böyle 10 metre 10 metre mi desem ne desem yükseliyormuş, baya böyle bir yükseliyor. Ama yazın burası çok güzel oluyordur. Havine hoşa. Havine bir hoşa. Yazın çok güzelmiş burası. Ve AVM'nin devamı böyle değil mi? Mal yönü. Alışveriş merkezi öyle devam. Devam doğru abi diğer. Ha dur. Doğru abi kullan yere. Anladım. Kullan restoranı. AVM böyle dönüyor arkadaşlar. Böyle dönüyor, bitiyor. Ha burada yok. Burası Afnina, Hule. Ha şöyle. O şeklinde arkadaşlar. Şöyle geliyor, böyle bitiyor. Böyle. Nargile Pensado penci tümeni. 250 lira. Nargile arkadaşlar. Bu da ısıtıcı. Ne güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kurbanı tamam. Navçevi? Şahin'im. Şahin azı Fuat. Gelek memnun. Eyvallah. Khodesh saroz be. Khode beklemiştik. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kahve çay ikram etmek istiyor arkadaşlar ama benim devam etmem gerekiyor. Tabii restoran Türkiye gir.
Kide? Türkiye mi girt? Are. En kemo pare kıymeti ve çende yani öyle erzanu ucuz. 300 300 tümen. 300 Arkadaşlar 80 liradan başlıyor buradaki yemek fiyatları. Bilginiz olsun yani $2,5 başlıyor. Aynen. $2 da başlayan yemekler var burada. Eyvallah. Eyvallah. Merhaba işte. Allah hala AVM'nin içindeyiz arkadaşlar. Tam 3 saat oldu. Gece saat 8. Yani şöyle yüz altlarıma bakarsanız ne kadar çok yorulduğumu anlarsınız. Sanırım şurada da bir konser var. Ses geliyor. Arkadaşlar burada da buz hokeyi maçı varmış. Maç mı, antrenman mı bilemedim. Bir takım olabilir. Bunlar antrenman yapıyor olabilir. Benim gördüğüm bu. Birbirlerine yardım ediyorlar. Evet arkadaşlar, son olarak yemek bölümüne geldik. Burası yemek bölümü. Şöyle hazır yemekler mevcut burada. Şöyle bir yemek bölümüne geldik. Burada yemek yemeye geldik. Ben sabah yemek yemiştim. Öğlen yemek yemedim. Sadece ufak bir çorba içtim. Onun dışında bir şey yemedim. Çok acıktım ve çok yoruldum. Yemek yedikten sonra otele döneceğiz. Artık dinlenmeye geçeceğiz. Yarın büyük bir gün. Yarın İran halkı ve İran için çok önemli bir gün. Önemli bir günmüş. Bir sonraki videoda onu göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Çok fazla konuşamıyorum. Çok yoruldum. Çok yorgunum. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, varsa düşünceleriniz videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Hype puanı verirseniz daha da mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım sizi sıkmamışımdır. Sıktıysam da hakkınızı helal edin. Hoşça kalın.